Gökçe ile Astroloji kanalından herkese merhaba efendim. Evet, bugün Güneş burcun ne olursa olsun yükseleni Aslan olanların hayatı neden bu kadar açık, cesur ve ben buradayım diyen bir yerden baktığını konuşacağız. 12 bölümlük serimizin belki de bu en ışıltılı durağında hayatın neden bir sahne gibi yaşadığın, hani hep diyorum ya sahnede olmayı seversin diye, ve o sahnede kendini tüketmeden nasıl parlayabileceğini ele alacağız. Ya şimdi hemen programın başında küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gerçekten o kadar güzel bir seri başlattım ki bakın şu an Aslan'a geldim ve 12 burcu bu şekilde tamamlayacağım. Yani gerçekten sizden izlemenizi istiyorum, yorum yapmanızı istiyorum. Bu kadar emek var, bu kadar özene bezene hazırlıyorum. Yani sizden de acık böyle destek bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ha, bu arada hazır hatırlatma demişken cep telefonlarınızdan da izliyorsanız beni, kanalımı lütfen hype'layın, tamam mı? Bakın bunlar çok önemli şeyler. Evet, şimdi bir ortama girdiğinde görünür olmak için uğraşmazsın. Sen zaten böyle fark edilirsin. Evet sevgili Aslan, sen konuşmasan bile duruşun, böyle o halin gerçekten geri planda, hani kalsan bile enerjin her yerden hissedilir. Yükselen Aslan hayata çekinerek değil, çok açık, net ve buradayım diyen bir refleksle başlar. Senin dünyaya verdiğin zaten ilk sinyal saklanmak asla değil, ortaya çıkmaktır, değil mi? Evet, hayatı böyle uzaktan izlemek sana göre hiç değildir. Yani olan bitenin içinde olmak, iz bırakmak ve varlığının böyle karşılık bulduğunu görmek elbette istersin. Herkes ister. Bu başkalarının böyle önüne geçme arzusu olarak asla değil, tamam mı? Hani bunun altını çizmek isterim. İçindeki canlılığın görülmeye duyduğu o doğal bir ihtiyaçtır. Görmezden geldiğinde enerjin düşer. Takdir edildiğinde ise ay böyle olduğundan bile fazlasını verebilirsin. Hani böyle canını bile isteseler verirsin derler ya, aynen o modda olursun. Evet, çevrendekiler seni çoğu zaman böyle çok özgüvenli, cesur ya da böyle dikkat çeken biri olarak tanır, değil mi? Ben de öyle bilirim. Oysa bu görüntünün altında çok fark edilmesi gereken aslında değerli neyin var? Kalbin var. Evet, sen sadece böyle sahnede olmak istemezsin ki. Sahnedeyken de olduğun o halin kabul edilmesini beklersin. Ya ben buyum, beni böyle kabul edin dersin. Samimiyetsiz alkışlar böyle seni asla tatmin etmez ve doyurmaz, ama içten böyle küçücük bir onay, küçücük bir tebessüm seni ayağa kaldırır. Evet, bugün yükselen Aslan'ın iç dünyasındaki o hassasiyetleri değil de insanların seni ilk anda neden güçlü, etkileyici ve lider gibi algıladığını konuşmak istiyorum. Çünkü yükselen Aslan dünyaya ışığını gizlemeden çıkma cesareti verir. Evet, bu da her burca nasip olmaz. Bu da seni bazen fazla iddialı gösterir, varsın göstersin, bazen de fazla görünür kılabilir. Kendi bilir, değil mi? Beni seven böyle sevsin der. Eğer sen hayatta böyle arka planda kalmak yerine iz bırakmayı seçiyorsan herhalde doğru yerdesin. Hazır mısın? Yükseleni Aslan olanların hayata nasıl sahici bir cesaretle çıktığını birlikte konuşalım mı? Şimdi yükselen Aslan genel böyle etkisine geçmeden önce yükselen burç nedir tabii ki merak ediyorsanız, Güneş burcuna nasıl bir etkisi olduğunu da bilmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Evet, yine bir hatırlatma yapacağım. Yükselen burç nedir videomun da linkini bakın siz yorumladan buraya bırakıyorum. Keyifle izleyebilirsiniz ve bak şuna çok net bir şekilde söylüyorum. Emin olun, bu videoyu da izledikten sonra kafanızda ay yükselen burç neydi gibi hiçbir soru işareti de kalmayacak, ortadan kalkacak. Şimdi yükselen Aslan'ın genel etkisiyle devam ediyorum. Yükselen Aslan hayata böyle uyum sağlamak için değil de bulunduğu yerde ağırlık oluşturmak için hareket eder. Sen kalabalığın içinde böyle eriyen biri değilsin ki, varlığın farkında olmadan ortamın dengesini olabildiğince değiştirir. Bu bir rol ya da böyle çaba değildir. Ya bu senin tamamen doğal duruşunun sonucudur. Hayata verdiğin ilk tepki her zamanki gibi çok nettir. Geri çekilmemektir. Zorlandığında bile asla küçülmezsin, savrulmazsın. Tam tersine ne yaparsın diyorsun? Çok daha sağlam ve dimdik durursun. Senin için önemli olan sadece sonucu almak değildir ki, o süreci kendine yakışır şekilde taşımaktır. Başkaları böyle belirsizlikte dağılırken senin içindeki o refleks ben buradayım der. İşte bu yüzden yükselen Aslan'ın temel duruşu da buradan gelir. Şimdi değer duygun dışarıdan değil, tamamen içeriden çalışır. Takdir seni mutlu eder mi? Çok eder, ama seni var eden şey
Asla değildir. Yani sen kendi değerini zaten bildiğinde ışığın da o şekilde zaten yanar gider. İşte bu yüzden samimiyetsiz övgülere tutunmazsın. İçi boş alkışlarla asla kendini oyalamazsın, vakit geçirmezsin. Herkes tarafından böyle sevilmek zorunda da hissetmezsin. Saygı görmediğin yerde de zaten bir dakika bile kalmazsın. Yükselen aslan seni böyle doğal bir odak noktası haline getiriyor. Evet, insanlar yön aradığında farkında olmadan şöyle bir sana bakar. Buradaki liderlik yüksek sesle konuşmak değil ki aslında, değil mi? Örnek olmaktan kaynaklanıyor. Sen söylediğin şeylerle değil, böyle nasıl durduğunla izlenirsin. Yani bir ağırlığın vardır. Sessiz kalsan bile gerçekten yokluğun fark edilir be aslan. Evet, bu yükseleninin hayattaki şöyle demek lazım. Şimdi bu yükseleninin aslında hayattaki rolü ne biliyor musun? Sen cesareti görünür kılan kişisin. Daha ne olsun, değil mi? Güzel özetlemişim. Senin duruşun çevrendekilere de kendi güçleriyle yüzleşme fırsatı verir. Bak, başkalarına da örnek oluyorsun, olumlu. Evet, kim bu ışıkla güçlenir, kimi tabii ki rahatsız olur ama kimse de bu duruma ne yapar? Kayıtsız kalmaz. Evet, senin asıl sınavın, bak önemli, her zaman böyle güçlü görünmek zorunda olmadığını kabul etmektir. Yani bunu bilirsin. Yükselen aslanın en olgun hali de, çok da severim, gücünü kanıtlamak için çabalamaz. Tamam mı? Ona zaten sahip olduğunu bilerek kendini dinletir. Bak, bu cümle benim gerçekten şu zamana kadar duyduğum gerçekten özel ve güzel cümlelerdendir. Altını da çizerim. Şimdi yükselen aslanın gündelik hayata etkisine bakalım. Haliyle yaşıyoruz bu hayatı, değil mi? Şimdi yükseleni aslan olan biri için gündelik hayat arka planda akan bir rutin değildir. Yani sen yaşadığın günün içinde görünür olmak, iz bırakmak ve fark edilmek istersin. Bu bir gösteriş ihtiyacı mıdır? Bana göre değil, sana göre de değil, biliyorum. Hayatla temas kurma biçimindir. Yaptığın işin, söylediğin sözün ya da bulunduğun ortamın senden bir iz taşımasını haliyle bekliyorsun. İş hayatında bu etki böyle en çok sorumluluk alma şeklinde kendini gösterir. Böyle ortamda bir boşluk oluştuğunda ya da yön kaybı olduğunda hemen gözler ne olur biliyor musun? Farkında olmadan böyle sana döner. Sen de haliyle bu duruma kayıtsız kalamazsın. Böyle emir almaktan çok yön vermeye daha yatkınsındır. İşini sadece tamamlamak değil, iyi yapmak ve arkasında durmak istersin. Bak, bunlar da senin en önemli özelliklerindendir. Ancak emeğinin ya da katkının görmezden gelindiğini hissettiğinde de haliyle buna gerçekten bozulursun. Motivasyonun da düşer. Sen baskıyla çalışmazsın. Böyle takdirle ilerlersin, değil mi? Maddi konularda da yükselen aslan kalite ve temsil duygusuyla hareket eder. Para senin için sadece güvence değildir. Yaşam tarzının da aslında en önemli bir parçasıdır. Aldığın şeyin sana yakışmasını, yaptığın harcamanın bir anlam taşımasını tabii ki istersin. Cömertliğin evet çok doğaldır ama bazen de böyle güçlü görünmek adına kendi sınırlarını da biraz zorlayabilirsin. Çok da fazla bu toplara girme derim. İlişkilerde ise sevdiğin insanları çok korursun. Onların yanında böyle dimdik durursun. İlgi görmek seni besler ama asıl ihtiyacın samimi bir karşılıktır. Evet, günlük tempon genellikle yüksektir. Hayatın içinde aktif olduğunda kendini gerçekten iyi ve canlı hissedersin. Ancak böyle her an güçlü görünür, etkili olmaya çalışmak haliyle de zamanla seni yorar. Bazen böyle sahneden inmek değil ama böyle azıcık ışığı kısmak ve kendinle kalmak gerçekten sana iyi gelecektir. Ve bunu da yap ara sıra, olur mu? Evet, yükselen aslanın gerçek gücü ses yükseltmekten ya da otorite kurmaya çalışmaktan gelmez. Senin gücün nereden gelir biliyor musun? Bulunduğun alanın dengesini sadece varlığınla değiştirebilme yeteneğindedir. Yani bir ortama böyle girdiğinde insanlar farkında olmadan toparlanır. Ah, aslan geldi. Senin duruşun böyle onlara da nerede durduklarını da hatırlatır. İşte bir ağırlığın var. Bu bir baskı değil ama, tamam mı? Doğal bir hizalanma. Wow, çok iyi. Senin en belirgin gücün kriz anlarında bile kendini koruyabilmendir. Asaletindir. Vay, neler söylüyoruz böyle. Evet, herkes böyle geri çekilirken ya da sorumluluktan kaçarken sen bunu ben üstleniyorum kardeşim diye çok cesur bir şekilde ortaya çıkar söylersin. Zor zamanlarda öne çıkmak evet senin için asla bir yük değildir. İçgüdüsel bir reflekstir. Durduramazsın. Bir diğer güçlü yönü de başkalarını böyle yüceltme becerindir. Yani sen sadece kendin parlamazsın. Yanında olanların da daha cesur, daha gönüllü olmasını sağlarsın. Ay ne kadar güzel. Başkaları bencillik yapabilir. Benim ışığım parlasın der. Ama sen böyle bir bencillikte değilsin.
Hatta başkalarının potansiyelini tehdit olarak bile görmezsin. Ay çok iyi niyetlisin ya aslan. Kaldı mı sizin gibiler? Onları sahneye davet edersin. Gelin buyurun sahneye hepimizin. Değil mi? Böyle de bir özgüvenin var yani ne yapalım? Evet gerçekten aşırı bir özgüvenin var. Alkışlıyorum seni. Yükselen aslanın gücü aynı zamanda sadakat ve omurga ile pekişir. Bak bunlar altın değerinde ifadeler. Şimdi bir insanı ya da bir değeri sahiplendiğinde asla yarım böyle bırakmazsın. Yani şartların değişse bile duruşun değişmez. En olgun gücünse kendi değerini kimseden böyle talep etmemendir. Yani alkış olduğunda şımarmazsın, olmadığında da ay niye olmuyor diye hiç asla tavır göstermezsin. Senin gücün sadece parlamakta değil sevgili aslan ve yükselen aslan olanlar. Parladığında da başkalarına yol göstermendir. Daha ne diyeyim yani değil mi? Ve geldik yükselen aslanı biraz zorlayan tarafları. Şimdi yükselen aslan için aslında hayatın en zorlayıcı tarafı kendi inşa ettiği o güçlü duruşun içinde maalesef yalnız kalabilmektir. Evet sen dünyaya böyle ayakta duran, yön gösteren ve güven veren biri olarak çıkarsın. Zamanla da bu çevrendekiler senden işte hep çünkü seni öyle güçlü gördüler ya hep güçlü olmanı beklerler. Yani yorulabileceğini ya da yorulduğunu, kırılabileceğini ya da kırıldığını ya da gerçekten desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermek senin için zayıflık değil, tamam mı? Sanki o tacı böyle başından indirmek gibidir. Yani bir de böyle dimdik durursan kimseye minnetim yok dersin. İşte bu yüzden çoğu zaman o içindeki yorgunluğu kimseye de belli etmeden taşımayı maalesef seçersin. En belirgin gölge yanınsa gururu böyle bir kalkan haline getirmendir. Çok gururlusundur. Değerinin küçümsendiğini ya da emeğinin fark edilmediğini hissettiğinde bunu açıklamak yerine mesafe koyarsın. Ay diyemedim bile. Keskin bir ifade yapayım dedim, mesafe koyarsın. İşte bu duruş çoğu zaman etrafındakiler tarafından ne sanılır? Kibirli, burnu havalı. Oysa sen sadece incinen tarafını kimseye göstermemeye çalışıyorsun, değil mi? Ne kadar nazik ve ne kadar naif bir düşünce. Evet, görülmek, fark edilmek ve iyi ki varsın denmesi seni beslemez mi? Beni de besler, herkesi besler. Ama bunu istemek sana yakışmıyormuş gibi gelir. Ay ne gururlusun yahu. Zaten anlaşılmalıydı dediğin o anlar tabii ki karşılıksız kaldığında içten içe bir yalnızlık duygusu da büyür. Ya herkes senin gibi bu kadar içten düşünmeyebilir maalesef. Yani şimdi karşı tarafı da suçlayamayız değil mi? Ben böyle düşünüyorum, sen benim düşündüğümü fark et de diyemezsin. Sorun alkış aramak değil, pof poflanmak değil. Ne biliyor musun? Verdiğin emeğin gerçekten görülmesini istemektir. Ama bunu böyle talep etmeye de kendine konduramadığında ne olursun? Vallahi yapayalnız kalırsın. Yani bir lidersin ama yalnız kalırsın, üzgünüm. İlişkilerde en büyük tuzağın ne biliyor musun? Sevdiklerini korursun, çok sahiplenirsin. Evet, ayakta tutarsın ama kendi korkularını ve yetersizlik hislerini de paylaşmakta acayip zorlanırsın. Böyle kerpeten ağzından laf alınır. Evet, güçlü rolünü bırakmamak adına savunmasızlıktan da kaçtığında ne yaparsın? Kalabalıklar içinde bile kendini olabildiğince yalnız hissedersin ve bunu da belli edersin. Yükselen aslanın belki de en çok hırpalandığı nokta. Bak, önemli bir yer. Her yükü böyle tek başına taşıması gerektiğine inanmasıdır. Evet, böyle de bir inanca sahipsin. Yani tabii ki şimdi bir şey de diyemiyorum. Yani ne diyebilirim ki? Yardım istemek evet sana böyle eksiklik gibi geliyor. Aslında değil. Oysa her sorumluluk senin omuzlarına ait değil ki. Bırak o yükü seninle birileri de paylaşsın, değil mi? Evet, senin aslında asıl sınavın ne biliyor musun? Sahne başladığında kendinle kalabilmek. Şimdi geldik en önemli kısma. Bu kısımları çok seviyorum. Yükselen aslan herkese tabii ki aynı ışığı verir dedim. Ama o ışık güneş burcuna göre ne yapacak? Farklı bir karakter kazanır. Yani kiminde cesareti büyütür, kiminde duyguları sahneye taşır, kiminde zihni görünür kılar. Şimdi bu birleşmelerin sende nasıl çalıştığına bakacağız, tamam mı? Şimdi burada önemli bir detay. Yani Güneş burcun ne olursa olsun yükseleni aslan olanları anlatıyorum. Bakın burada kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Yorumlarda da yazıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bugün ne işliyorum ben? Yükselen aslanı işliyoruz. Anlaştık mı? Güneş burcun koç olabilir, ikizler olabilir, yay olabilir, aslan olabilir. Ama yükselenin aslan. Anlaştık. Evet, Güneş burcun koç, yani ana burcun koç ama yükselenin aslan. Hem içten hem dıştan böyle liderlik dürtüsüyle hareket edersin. Risk almaktan asla korkmazsın. Sahnenin merkezinde olmayı haliyle doğal kabul edersin. En büyük sınavın durmayı ve dinlemeyi, zayıflık sanmamayı öğrenmektir. Şimdi Boğa, Güneş burcun
Ama yükselenin aslansa, şimdi iç dünyada böyle sakinlik ve istikrar ararken dışarıya güçlü ve etkileyici bir duruş yansıtırsın. İnsanlar seni sağlam, güvenilir ve karizmatik bulur. Ancak bazen değişime direnmek seni gereğinden fazla katı gösterebilir. Güneş burcun ikizler ama yükselenin aslan. Zihinsel çevikliğin ve ifade gücün evet çok yüksektir. Konuşmaların dikkat çeker, fikirlerin hızla yayılır, merakın seni besler ama dağılmamaya da dikkat etmelisin. Çünkü bu kadar parlak fikir arasında odağın kaybolabilir. Güneş burcun yengeç, yükselenin aslan. Şimdi içeride çok hassas, sezgisel, dışarıda ise güçlü ve sahiplenen bir profil çizersin. Sevdiklerin için her şeyi göze alırsın ancak duygularını bastırıp hep güçlü durmaya çalışmak seni biraz içten içe yorabilir. Evet, geldik işte o noktaya. Güneş burcun aslan ama yükselenin de aslan. Görünürlük, liderlik ve etki senin için hayatın aslında doğal bir parçasıdır. İnsanlar seni fark eder, takip eder. Buradaki belki de en büyük denge egonun değil, öz değerinin seni yönetmesine izin vermektir. Güneş burcun başak, yükselenin aslan. Şimdi detaycılığın ve düzen anlayışın aslanın görünür gücüyle birleşebilir mi? Birleşir. Hem üretken olursun hem de etkileyici olursun ancak kendine karşı aşırı eleştirel olmak sanıyorum ışığını zaman zaman gölgeleyebilir. Güneş burcun terazi, yükselen aslan. İlişkilerde denge ararken dışarıya karizmatik ve çekici bir duruş yansıtırsın. İnsanları bir araya getirme becerin yüksektir. Kararsızlıkla güçlü duruş arasında denge kurduğunda aslında çok etkili olursun. Güneş burcun akrep, yükselen aslan. Evet, gücün yüksek ama kontrollüdür. Dışarıdan böyle karizmatik, içeriden derin ve stratejiksin. Yani krizleri iyi yönetirsin. Kontrol ihtiyacını yumuşattığında çevrende zaten büyük bir etki alanı yaratırsın. Güneş burcun yay, yükselenin aslan. Özgürlük, keşif ve görünürlük iç içe çalışır. Hayata böyle büyük pencereden bakarsın. İnsanları motive eden bir enerjin vardır. Ancak böyle her yöne koşarken de odağını kaybetmemeye de tabii ki dikkat et. Güneş burcun oğlak, yükselen aslan. Disiplinin ve hedef bilincin aslanın sahne enerjisiyle birleşince wow! Başarı senin için tesadüf olmaz. Ancak hayatı sadece böyle sorumluluklardan ibaret görmemek ruhunu elbette canlı ve diri tutacaktır. Evet, Güneş burcun kova, yükselenin aslan. Şimdi hem bireysel hem de böyle sıra dışısın diyebilirim. Yani kendi yolunu açmaktan evet çekinmezsin. İnsanlar seni ilham verici ama öngörülemez bulabilir. Yani böyle sabitlenmeden üretmeyi başarırsan aslında çok güçlü bir etki yaratırsın. Ve son olarak Güneş burcun balık, yükselenin aslansa. Evet, şöyle diyebilirim. İç dünyanda hayal gücü ve hassasiyet dışarıda karizma ve görünürlükle birleşir. Sanatsal ve duygusal ifade gücün oldukça yüksektir. Ancak sınırlarını net çizmezsen başkalarının beklentileri haliyle seni yoracaktır. Evet, yükselen aslan olmak hayatı sadece bakmak değil mi? Bulunduğun yerde de bir iz bırakmaktır. Senin ışığın başkalarını gölgede bırakmak için değil, yolu aydınlatmak için vardır. Unutma, gerçek güç her zaman yüksek sesle gelmez. Bazen sadece dimdik durmak bile yeterince etkilidir. Eğer bu anlattıklarım sende de bir karşılık bulduysa yükseleninin hayatındaki etkilerini daha iyi anlamak için kanalıma abone olmayı ve tabii ki bildirimleri açmayı unutmuyorsun. Yorumlara yükselenini ve güneş burcunu yaz. Senin kombinasyonda birlikte konuşalım, olur mu? Bir sonraki bölümde yükselen başakla devam edeceğiz. Kendine iyi bak, hoşça kal.